kimyager Fatih Küçükuysal stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Fatih Hoş Bey. bulduk, merhaba. Öncelikle suyla başlayalım mı? Özellikle yazın bir de güneşle buluştuğu zaman bu pet şişeler daha da riskli oluyor değil mi? Doğru, aynen o şekilde. Şimdi su aslında her şeyi içine doğru çeker, emer. Özellikle de sıcakta, güneş ışığında beklemişse veya böyle sıcak kahve, sıcak çay gibi durumlarda plastiğin içindeki maddeler suya karışabiliyorlar. Suya karıştığı zaman ne oluyor? Özellikle bazı kanserojen maddeler ki bunlar biraz sonra bahsedeceğim. BPA mesela, bisfenol A, terafitalat vücuda ve çevreye çok zararlı. Araştırmalar devam ediyor. Kanserojen etkisi olduğu da söyleniyor. Pet şişeler mutlaka soğuk olsun. Tabi bu arada derin dondurucuda da olmasın. Derin dondurucuda istemiyoruz. Çok Çok soğuk. soğuk da mı aynı tepkiyi veriyor? Evet, bir sıcak kadar olmasa da reaksiyona girme riski var. Buzdolabının altında bekleyebilir. Mesela pet şişeleri de bu arada tek kullanımlık kullansak daha güzel olur. Yani bunları mesela tekrar yıkayıp hele bulaşık makinesinde o sıcakta yıkayıp tekrar kullanmayalım. Tabii. Yine mikrodalgaları da koymasak iyi olur. Özellikle petleri. Polietilen terefitalat. Biz dikkat edeceğiz. Yani evimize aldıktan sonraki Evet. sorumluluk bize ait ama bize gelene kadar da işte görüyoruz dışarılarda işte marketlerin önlerinde ya da Değil satıcıların mi? sokakta bayağı güneşin altında olan Bekliyor. petleri görüyoruz. Burada halkı bilinçlendirici çalışmalar yapıyoruz. Size de teşekkür ederiz. Bu yayınlarla beraber aslında yaygınlaştırıyoruz. Üreticiye aslında bir anlamda baskı, psikolojik baskı yapıyoruz. Bana gelen damacana satıcılarına da söylüyorum. Bu mesela dışarıda ne kadar bekliyor? Kaç kez kullanılmış? Plastik yorgunluğu dediğimiz bir şey de var. Mesela o plastiği en fazla 50-60 kez kullanılması gerekiyor bir damacana. Eğer daha fazla kullanılırsa ki kullanılabiliyor. Bu sefer işte plastik yorgunluğundan dolayı o küçük küçük parçacıklar suyun içine daha çok katılıyor. Almak istemiyorum veya internet var. İnternette o firmalar deşifre edilebilir. Ne yapalım? Böyle demeyeceğiz. Evet. Burada hakkımızı arayacağız, peşine düşeceğiz. Evet, genelde pet şişeler dediğimiz ki piyasada çok yaygındır. İşte boyları var. Mesela bunlar da pettir. İlla şişe olmasına gerek yok. Bunları tek kullanımlık evet ideal diyebiliriz. Bu sefer de ama ne oluyor? Tabii çevreye zararlı. Şimdi tamam tek kullandık, attık. Maalesef ülkemizde geri dönüşüm de çok ideal değil. Geri dönüşüm sanayisi var. Fakat ne yapıyorlar? Genelde Avrupa'dan hatta Amerika'dan alıyorlar. Şirketler neden? Çünkü oradan euro ile dolarla geliyor. Biz maalesef kendi çöplerimizi dönüştürmüyoruz. Yurt dışından Dışarıdan gelenleri getiriyor, evet. dönüştürüyoruz. Aslında geleceğin de mesleği. İnsanlar yani hep aynı meslekleri yapmasınlar. Mesela 3 yıl sonra, 5 yıl sonra plastik sektörü çok çok gelişecek. Burada mesela biraz sonra yayının sonunda da bahsederiz vaktimiz kalırsa. Yeni meslekler çıkacak. Girişimciler. Bunlar buraları araştırmalar yapsınlar. Peki ne kadar sürede doğada yok oluyor? En kısa süresi 150 yıl. Bu 500 yıla kadar çıkıyor. Bir de erise bile hadi mesela asit yağmurlarından bazen eriyebiliyor veya işte ısıl işlemden sonra. Fakat erise de başka bir tehlike. Sen onu görmüyorsun. Evet. Fakat toprağa katılıyor. O topraktan patatese geçiyor, içimize geçiyor. Denize karışıyor, balık yiyor, balık yiyoruz, içimize geçiyor. Yani gözümüzün önünde olmaması yok olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Doğru, çok doğru. Evet, keşke cam şişe kullanabilsek sularda ama tabii onların arasındaki fiyat farkını da düşününce insanlar tabii doğal olarak mecburen plastiğe yöneliyorlar. Öyle şimdi plastik hayatımızın içinde. Şimdi ben çevre derneklerinde de aktif görevdeyim. Ekolojik hassasiyetim çok yüksek kimyager olmama rağmen. Fakat şimdi tamamen yasaklansın, tamamen bırakalım desek çok realist olmaz, gerçekçi olmaz. Yani Hayatımızdan çıkarmamız mümkün değil gibi görünüyor, mümkün değil. değil Yani mi? neredeyse hayat felç olur. Tamam cam kullanalım diyoruz, seramik bakın bunlar ne güzel seramik, hatta karton olabildiğince. O yüzden de biz ne diyoruz? Daha biyolojik, bitkisel kökenli plastikler yapalım. İşte yeşil teknoloji diyoruz. O teknolojiyi geliştirelim. Bunları çünkü yapmak ucuzdur. Mesela bakın şunlar polietilen çok ucuz bir maddedir. Kahveyi de onun içine koyduğunuz zaman zaten bardak yamuluyor yani. Değil mi? Fark ediyorsunuz zaten. Zaten o bardak yamulduysa tamam o iş işten geçmiştir. Oraya da birçok kimyasal madde karışmıştır. Isıya çok hassaslar. Karton bardağı gösterdiniz. Artık kahvelerimizi hepimiz onlarla içiyoruz neredeyse. Yolda da çok rahat kullanımı çünkü. Peki onlar tamamen kartondan mı üretiliyor yoksa onların içinde de bir plastik söz konusu mu? Yani onlar da zararlı mı onu öğrenmek istiyorum. İçine çok ince bir plastik film olabiliyor. Neden? Çünkü kağıt olursa tabii suyla biliyorsunuz dağılır. Yine dikkatli olmak gerekiyor. Yani tamamen %100 kağıtta bunları diyemiyoruz.
Biraz da sağlık açısından tehlikelerinden bahsedebilir miyiz? Ne gibi riskler var? Artık hayatımızda gerçekten çıkarılması da mümkün değil. Siz de Evet, dediniz. çıkmıyor. Hatta daha sonra yeni bir iş alanı olarak bile hayatımızda daha da fazla Çok daha yenileri gidecek gelecek. belli. Özellikle bisfenol A, BPA diye geçer. Bisfenol A zararlıdır. Evet, bu kanıtlanmış bir kanserojen madde. Eskiden damacanalarda ve plastiklerde daha çok vardı. Şimdi bizim işte hassasiyetimiz, sizler medyanın hassasiyetiyle beraber artık üreticiler geri çekti. Mesela eski biberonlarda BPA ürünleri kullanılıyordu. Hatta bunlar işte bu damacana ürünlerinden yapılıyordu. Hı hı. Şimdi evet, yeni teknolojiyle beraber daha sağlıklı plastikler oluyor. Biz de bunu takip edeceğiz. Evet, şöyle 7 aslında çok tür plastik var. Hatta binlerce tür var. Fakat genelde piyasada olanlar 7. Mesela bir numara, bunun altına açıyorlar. Hepsinde görürler. Şöyle baktıkları zaman üçgen içinde bir numara PET dediğimiz polietilen terafitalatı simgeler. Hı hı. Bu biraz önce bahsettiğimiz gibi tek kullanımlık için idealdir ama 2, 3, 4 kez kullanmayacağız ve bulaşık makinelerine, mikrodalgalara bunu yerleştirmeyeceğiz. 2 numara HDPE dediğimiz yüksek yoğunluklu polietilen, yani daha sert. Mesela işte burada saklama kapları genelde bunlardan yapılır. 2 numara daha tercih edilebilir. 3 numara dediğimiz evet en risklilerinden, buna PVC veya V diyoruz. Polivinil klorür. Bu eskiden çok fazlaydı. Şimdi işte geri çekilmeye başlandı. Borularda olur, isim vermeyelim. Bazı pencerelerde olur. Hı hı. Aynı zamanda oyuncaklarda çok var. Uzak doğudan gelen oyuncaklarda eskiden çok fazlaydı. Avrupa Birliği ülkeleri yasakladı. TSE markalı mutlaka bu PVC ürünlerini alsınlar. Oyuncak plastikler özellikle Çin'den falan da çok geliyor. İşte bakıldığı çok ciddi, çocuklar için de kanserojen madde çok fazla Evet. var. Peki bütün oyuncaklar, bütün plastik oyuncaklar tehlikeli midir? Yok, şimdi hepsi diyemeyiz. Mesela polipropilen olanlar, PP dediğimiz, içinde BPA olmayanlar evet risksiz. Hatta eski kimliklerde de vardı biliyorsunuz PVC kaplama. Evet. Artık o eski kimliklerden de yenilerine geçelim. Zaten artık yavaş yavaş mecbur oluyor biliyorsunuz. Devam edelim o Devam zaman. edelim. 3'ü geçtik. 4 dediğimiz LDPE, bu da düşük yoğunluklu. Biraz önceki yüksek yoğunluklunun düşük yoğunluğu. Bu da daha yumuşaklarda oluyor. İşte bunun gibi çöp poşetlerinde olabilir. Soru işareti koyduk. Çünkü yumuşak olduğu için ısıya dayanıksız ve kimyasallara dayanıksız. Evet, 5 numara aslında en ideali diyebiliriz plastikler içinde. PP dediğimiz polipropilen. Bu genelde nerelerde var? İşte sert plastikleri, sporcu su içeceklerinde olabilir. Zaten görüyorsunuz daha serttir. Yine bazı kaplarda olabilir dediğim gibi, yemek kaplarında. Bunlar tercih edilebilir. 6 numaraya geçelim. Polistiren, bu da riskli. Kullanılan tabaklarda görüyoruz. Şunun gibi köpük de oluyor. Hatta köpükler daha da tehlikelidir. Tabii ki bir kere kullanmaktan tabii kıyamet kopmaz ama bunu sürekli kullanıyorsak tehlikeli. Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı. Pipetler ve tek kullanımlık çatallar. Bunlar da maalesef hala marketlerimizde var. Bunları üreticilerimiz artık üretmesin diyoruz. Onun yerine biraz daha kaliteli plastikler. Avrupa'da pipetler de mi yasaklandı? Evet, yasaklandı. Büyük ihtimalle 1-2 yıl içinde bize de gelebilir. 7 numarada diğerleri oluyor. Aynı zamanda bu işte damacanaya da giriyor. PC dediğimiz polikarbonat. Bu da dediğim gibi içinde PBA, yani bisfenol A varsa riskli. Şimdi onlar da geliştirdi kendini. Artık bisfenol A atmıyorlar ama yine de damacanalara dikkatli olalım. Bunlar da sıcakta durmasınlar, güneş ışığında durmasınlar. Evet. Peki alternatif plastikleri de konuşacağız. Siz yeşil teknolojiden de bahsettiniz ama orada poşetler de var. Ben onları da sormak istiyorum. Bu poşetlerin paralı olması işe yaradı mı? Ne dersiniz? İstatistiklere göre kullanım azalmış. Çok fazla ekolojik bilinçten mi azalıyor, yoksa o parayı vermemek için mi bir şeyler dönüştü? O paralar acaba toplanıyor mu, bir şeyler mi oluyor? O iyi bir şey değil. Yasaklanacaksa tamamen yasaklansın veya sınırlandırılsın. Onun yerine fileler var. Fileler evet yaygınlaştırılabilir. Bir de bu ilkokullardan başlaması gerekir. Şimdi biliyorsunuz bizde biraz yukarıdan geliyor yasalar. Pat diye yasa çıkıyor. Fakat bunun böyle alttan yavaş yavaş gelmesi gerekir. Daha ilkokuldaki çocuklar nelerin zararlı, nelerin yararlı olduğunu bilmesi gerekir. Evet. Şimdi Bilinçlenme çok küçük ta yaştan küçükten başlayacak. Yine annelerimiz, işte bu kadın programlarıyla anneler aslında çocuklara bunu yap, bunu yapma demesi gerekiyor. Yoksa yukarıdan yasa geldi, birden her şey yasaklansın, olmuyor işte. Doğru, haklısınız. Peki biraz da alternatif plastiklerden Evet, o da bahsedelim. O da geleceğin konusu dedik. Hı hı. Çünkü ben de onunla ilgili çalışmalar da yapıyorum. Hatta buradan söyleyebiliriz herhalde. Bir üniversitede cumartesi günü bir seminer yapacağız. Halka açık, ücretsiz. Burada yeşil girişimcilik ve yeni ekolojik mesleklerden bahsedeceğiz. Herkes çok gelebilir.
sivil toplum kuruluşlarına açıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Burada mesela gelip yeşil girişimcilik nedir? Yeni meslekler nedir? Geleceğin plastik konusu nedir? Bilgi alabilirler. Yani burada ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor. Artık hep eski meslekler yok. Doktor, mühendis, öğretmen. 3 sene sonra, 5 sene sonra neler olacak? Hangi meslekler yok olup gidecek? Doğru. Bunları gençlerimiz, kadınlarımız, işçi olmak isteyenler bunları takip etsinler. Aslında yani hani diyoruz ya para ekmek aslanın ağzında. Yok. Eğer yeni işleri takip ederseniz, yeni teknolojiyi takip ederseniz aslında çok karlı işler de var. Mesela kenevire de girelim. Devlet kontrolünde, üretimi de yasal. Çünkü kenevir aslında joker gibi. Kağıdı, kartonu kenevirden yapabiliriz. Hatta araba kaportasını kenevirden yapabiliriz. Ondan sonra evlerin neredeyse çimentosuna kadar bunlar yapılabilir. Bu da mesela geleceğin bir konusudur. Yatırımcılar, girişimci fikri olanlar mesela bu geleceğin yeşil teknolojisine bence kafa yorsunlar. Bunlar çünkü gelecekte çok böyle bir gelir kapısı getirecek diyelim. Evet. Evet, zamanın yani önümüzdeki dönemin işlerini de öğrendik. Umarım izleyicilerimiz de Evet, değişik biraz alanlara farklı girebilirler. alanları da gözlerinden kaçırmamış Evet, olurlar. aynen. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür geldiğiniz ederim. için.